Merhaba, Kültürhane Kent Rasathanesi'nde bu hafta kentin tarihi mekanlarının yeni kullanımlarını tartışıyoruz. Oradan da biraz yine yeni kullanımla ilgili olarak konut politikalarına gireceğiz. Buyurun. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ne hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Bu hafta kaydın sonrasında her zaman emeğini takdir ettiğimiz Nesime Karatek'e bu sefer hem de kameranın arkasında ve sizlerle yine Mersin'in bir köşesinden, İngiliz Yağ Fabrikası'nın bahçesinden sesleniyoruz. Çok önemli bir binanın bahçesinden yayınlıyoruz bu haftaki programı. İngiliz Yağ Fabrikası'nın bahçesindeyiz. Burası 1853 yılında Levanten Mr. Gold tarafından yapılmış, işlemeye başlamış bir bina. Hep konuştuğumuz gibi Amerikan İç Savaşı sırasındaki dünyanın pamuk ihtiyacını karşılamak için Çukurova çok öncelikli bir alan haline geliyor. Ve burada pamuk üretimi ve pamuğa bağlı sanayi de yavaş yavaş elbette gelişiyor. Bunun ilk örneklerinden biri, hatta Anadolu'nun ilk sanayi tesislerinden biri olduğuna dair de tartışmalar var. 1853 yılında inşa ediliyor, işlemeye başlıyor ve burada daha sonrasında Vital şirketi Mersin Yağ ve Küspe Fabrikası'nı yine bu binada hayata geçiriliyor. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra da 1938 yılına kadar Nebati Yağ ve Sabun Fabrikası olarak çalışıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Astsubay Okulu buraya Mersin'e taşınmıştı. Astsubay Okulu'na ev sahipliği yapıyor. Daha sonraları da askeri depo olarak hizmete sunuyor. Savaşın ardından Turya tekrar devrediliyor. Fakat Turya'da ancak 1948 yılına kadar işletebiliyor. Sonrasında Ziraat Bankası'na devrediliyor. Şu andaki mülkiyeti sanırım Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na ait. Çok tartışmalar, çok projeler, çok hayaller var bu binaya dair. Sanayi müzesi olması, bir kültür merkezi olması. Ama ne yazık ki henüz gördüğünüz gibi o yalnızlığı içinde, o metrukluğu içinde bir dönemin, hatta sadece kentin değil, ulusal bir dönemin bir sembolü olarak burada Mersin'e doğudan girişte sizi karşılayan bir bina. Umarız yakında o da bir işlev kazanır. O da tarihi önemini şimdiki mevcut işleviyle barındırarak hepimizin burada farklı biçimlerde o havayı solumamızı, bu kentin tarihini daha yakından hissetmemize imkan tanır. Bunun başka bir örneği daha vardı Mersin'de. Taş Mektep. Bu programı çekmek için orayı da düşünmüştük. Daha sonra onu daha detaylı ele alırız belki de. Mezitli'nin Esenbağlar Mahallesi'nde bir eski köy okulu binası görüyorsunuz. 1923 yılında Cumhuriyet'le hayata geçmiş ve daha sonra o metruk hali Mezitli Belediyesi'nin yoğun temaslarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devrini almıştı 2016 yılında yanılmıyorsam ve restorasyonu gerçekten çok titiz, çok güzel bir restorasyon geçirdi ve gördüğünüz gibi müthiş bir bina oldu. Yani İngiliz Yağ Fabrikası'nın bu metruk yalnızlığının, hüznünün yanında böyle gençleşmiş ve misafirlerini bekleyen yeni işlevler kazanmak için sabırsızlanan bir bina var. Mamafih o sabırsızlık, o bekleyiş hala devam ediyor. Çünkü henüz burası o hak ettiği işlevi kazanamadı. Müze olması planlanıyordu başlarda. Hatta Narenciye Müzesi yapılması bile konuşulmuştu. Yani Narenciye Müzesi'nin nasıl olacağını Viva Mersin'de epey konuşmuştuk, nasıl olabileceğine dair. Sonuçta müzeden de vazgeçildi sanırım. 2018 yılında Mersin Üniversitesi Konservatuvarı'na devredildi. Fakat ondan beridir ne yazık ki o planlanan, amaçlanan proje hayata geçirilmedi. Elbette bunda pandeminin de etkisi vardır. Fakat yine de o restorasyon çalışmalarından sonra, yani restorasyon bittikten sonra oraya bir işlev biçilmeye çalışmasından ziyade öncesinde oranın işlevine karar verilip ondan sonra restore edilmesi benim aklıma daha yatıyor. Umarız ama o restorasyon hak ettiği ilgiyi ve teveccühü görür. Tabii bütün bunları konuşuyor olmamızın sebebi İstanbul'da Gazhane'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni işlevine bürünmesi. İklim Müzesi, Karikatür Müzesi, Bilim Merkezi, sergi salonu, tiyatro, kütüphane ve sosyal alanlara ev sahipliği yapan
muhteşem bir kamusal alana dönüştü. Gerçekten bunun çok fazla haberi yapıldı ama özellikle ben 1+1'de sevgili Ulus Atayurt'un Gazhane Çevre Gönülleriyle yaptığı sohbeti gündeme getirmek istiyorum. Onu sizlerle hatırlatmak istiyorum. Çünkü o sohbette Gazhane Çevre Gönüllüleri bütün bu sürecin aslında bir yerel yönetimin lütfu veya projesi değil, oranın sakinlerinin, hemşerilerinin, komşularının 1996'dan beri verdikleri bir mücadelenin sonucu olduğunu çok güzel ele alıyorlar. Çok güzel özetliyorlar o süreci. Çünkü 1996 yılında oranın el değiştireceği ve işte orada bir yine hepimizin bildiği alışveriş merkezi gibi bir yapının ortaya çıkacağına dair haberler üzerine çevre gönüllüleri örgütleniyorlar ve 96'dan bugüne kadar müthiş bir mücadele veriyorlar. O söyleşide beni en çok etkileyen bir alıntı var. Onu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Çevre gönüllüleri Gazhane'nin bahçesinde bir festival yapmak istediklerinde o zamanki mülkiyet sahibi İETT müdürü "Siz benim mülkümde kimin düğününü yapıyorsunuz? İzin vermiyorum" diye tepki veriyor. Bu gerçekten de bazı yöneticilerin ve bazı yönetim anlayışının müthiş bir özeti. Benim bahçem senin düğünün. Oysa burası senin değil, benim. Bu düğünde sadece bizim değil, hepimizin, yani belli bir kesimin değil, herkesin orada kullanabileceği, işte sergisiyle, tiyatrosuyla, müzeleriyle, her şeyle. Dolayısıyla oradaki kamusal alan tartışmasında bazı yöneticilerden görmeye çalıştığımız bu rektör olabilir, bu vali olabilir, İETT müdürü olabilir veya belediye başkanı olabilir. Benim bahçem dediği nokta aslında işte bizim o kamusallığı, hayır efendim burası senin bahçen değil, burası hepimizin ortak mülkiyeti, müştereği demenin önemine işaret ediyor. Tabii bütün bu süreç gerçekten hem akademik desteklenmiş, eylemlerle, şenliklerle desteklenmiş, koruma kurulu tarafından onaylanan bir proje yapılmış. Gerçekten bütün süreç katılımcı bir biçimde yapılmış. Bu da aslında bu tür binaların tekrar işleve bürünmesinde sadece bir restorasyondan değil de daha sonrasında kamuya mal olabilmesi için gerekli reçeteyi bence özetliyor. Eğer böyle bir mücadeleyle kotarmazsak, bu binalara sadece ahvah ederek, hayal kurarak yaklaşırsak, o zaman bu binalar ya gerçekten de hiç ummadığımız, istemediğimiz biçimlere bürünüyorlar ya da aslında dışarıdan güzel gözüken bir tarzı, bir yapısı oluyor fakat işlevine kavuşamıyor. Dolayısıyla bu tür binalara sahip çıkıp onun mücadelesini vermek, işte Gazhane örneğindeki gibi gerçekten kamusal alanlar yaratılmasında, özellikle böylesi tarihi binaların şimdiki zamanda bir işlev kazanabilmesinde kilit rol oynayacak. Bunun dünyadan örnekleri de var. Sevgili Yaşar Adanalı paylaştı Gazhane ziyaretinden sonra. Brezilya'da Sao Paulo'daki Sesc Pompeia fabrikası, o da İngiliz yağ fabrikası gibi, Gazhane gibi bir fabrika ve orada İtalyan mimar Lina Bobardi'nin müthiş bir çalışması var. Gerçekten de çok İlginç bir mimar. Ben de bu vesileyle öğrendim. Modernizmi reddederken postmodernizmin kolaylığına da kaçmayan, ikisini bir araya büründürmeye çalışan bir tarzı olduğunu öğreniyoruz. Ve bu bina işçilerin çalıştığı, yani emek alanlarının işçilerin boş zaman faaliyetlerine ayrılabileceği bir alana dönüştürülmüş Bobardi tarafından ve özellikle bunu böyle sadece bir kültürel alan gibi, sadece bir takım kültür faaliyetlerinin yapıldığı değil, gerçekten de işçilerin güneşlenmek için, muhabbet etmek için, toplu yemek yemek için bir araya gelebildiği bir alana dönüştürmüş. Yani sosyal kamusal alanın sadece böyle biraz daha süslü, biraz daha elit, biraz daha nitelikli kültürel işlevler bürünmeden de ortaya çıkmasına sebep oluyor. Binada beni en çok etkileyen tasarım, görselini de görüyorsunuz. Seyircinin seyirciyi izleyebildiği tiyatro salonu. Yani ortada bir sahne var ama seyirci oyunu izlerken bir yandan da diğer seyirciler tarafından izlendiğini biliyor. Gerçekten o kamusallık açısından bana çok ilham veren bir tasarım olduğunu görüyoruz. Bir başka çok daha yeni bir örnek tabii ki bir Fransız dokunuşu. Louvre Postanesi de yenilendikten sonra tekrar işlev kazandı. Tabii Sao Paulo'daki gibi böylesine işçi sınıfının ihtiyaçlarına, o mahallenin ihtiyaçlarına yönelik değil, Paris'in merkezinde, dolayısıyla dünya sosyetesinin merkezinde olunca orada da 5 yıldızlı bir otel devreye girebiliyor. Lüks lokantalar girebiliyor. Fakat orada sosyal konut da var.
herkesin gezebileceği bir teras da var. Paris'in göbeğinde kullanılmamış bir posta istasyonu, artık kullanılmayan bir posta istasyonu gördüğünüz gibi çok yeni, çok farklı işlevler kazanabiliyor diyelim ve sadece tarihi değil, aslında genç binaların da işlevsiz kalabildiğinden bahsedelim ve onların yeni kazandığı işlevleri konuşalım biraz da. Smart Cities Drive'da 7 Temmuz tarihli bir yazı gözüme çarptı. Bu yazıya göre pandemi öncesinde, yani bütün bu koşullar daha da zorlaşmadan, Amerika'da her gece 580 bin, ortalama tabii 580 bin kişi sokakta yatıyormuş. Bu sayı daha da artmış olabilir deniyor ama pandemi öncesindeki hesaplamalar önümüzdeki 4 yılda %48 artacağını düşündürüyormuş. Dolayısıyla çok ciddi bir sorun var. Bir yandan da böylesine bir evsizlik sorunu varken mekan kullanım alışkanlıklarının da değiştiğini görüyoruz. Pandemi öncesinde insanlar daha fazla yaya veya bisikletle işlerine gidiyorlardı. Araç paylaşımı sayesinde daha az taşıt trafikte olmaya çalışıyordu. Yönetimlerin bireysel araç kullanımından vazgeçmeye teşvik politikalarını çok konuştuk. Dolayısıyla en azından büyük metropollerde insanlar gitgide daha az araç kullanıyorlar. Ve bu yüzden de daha az otoparka ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden de otoparklar eski işlevlerini kaybediyorlar. Boşluklar var. Öyle ki Washington DC'nin en büyük otopark işletmecilerinden biri iflasını ilan etmiş. Ama ne iflasını ilan etti de o hemen birilerinin eline geçmiş de değil. Satılamıyor bu binalarda, bu yapılar, bu boş alanlarda. Bunun yerine yeni işlevler kazanmaya başlamış otoparklar. İşte araçta girilen sinemalar veya işte bir takım depo faaliyetleri, bir takım filolara ev sahipliği yapmak ama aynı zamanda da sosyal konut olarak da, yani oraya kurulan bir takım yapılarla insanların boş alanlarda başını sokabilecekleri bir yer bulunmasına çalışılmış. Bu önemli, sadece evsizler açısından değil, aynı zamanda New York Üniversitesi Furman Merkezi'nin yaptığı bir araştırmaya göre evde kalanlar da nasıl bir evde kaldıklarına bağlı olarak hastalıklar ve özellikle pandemi Covid-19'a karşı çok daha kırılgan oluyormuş. Çünkü bu Planetzen'de 8 Temmuz'da yayınlanan araştırmaya göre yapı yoğunluğundan çok ev içi hanenin büyüklüğü bu bulaşıcılığı etkileyen bir faktörmüş. Çünkü bir evde ne kadar çok insan birlikte yaşıyorsa hastalıkların bulaşma ihtimali o kadar artıyor. Bu sadece biyolojik bir faktör değil, aynı zamanda sosyal, kültürel bir faktör. Çünkü kimler daha fazla birlikte evde daha kalabalık yaşıyor? Göçmenler, özellikle Amerika açısından Hispanikler ve siyahiler ve işte uzak doğulular bir nebzeye kadar da. Araştırma göstermiş ki bu tür evlerde yaşayanlar, kalabalık nüfuslu evlerde yaşayanlar, dolayısıyla böylesine dezavantajlı grupların yaşadığı yerlerde hastalığa yakalanma oranınız %10 daha fazla. Dolayısıyla düşündüğünüzde sokakta yaşayanlar zaten dezavantajlı gruplar. İşte yarım milyondan bahsediyoruz her gece. Başını sokabilecek bir ev bulabilen ama kalabalıkta yaşamak zorunda kalan kesimler de öyle. Her halükarda konut bir sorun olarak, bir sosyal politika sorunu olarak gündemimizde, kentlerin gündeminde. Fakat bu bir yandan da bir başka bir boyuta da evriliyor. Sadece bir konut ihtiyacını gidermek değil, konuda yönelik tercihler de değişiyor. Bu seride sık sık konuştuk. İnsanlar kent merkezinden uzaklaşma eğilimi gösteriyorlar. Daha böyle banliyölerde, daha sakin köşelerde yaşamak istiyorlar. Çünkü işe gidip gelme gerekliliklerinin azalması ve birazcık daha izole yaşama ihtiyacıyla bu banliyöleşme özellikle Amerika'da kent içi hareketlenmelerde çok görünür hale geliyor. 26 Nisan tarihli Bloomberg haberinde bunun tablolarını, bunun boyutlarını görebiliyorsunuz. İnsanlar hareket ediyorlar ama hareket ettikleri yer yaklaşık 100-150 kilometre çapında bir dairesel alan. Dolayısıyla insanlar metropollerin yakınlarındaki küçük şehirlere ama daha önemlisi banliyölere yerleşiyorlar. Biraz kent merkezinin dışında kalıp ama kentle olan ilişkilerini hala korumaya, en azından kolaylıkla oraya gidip gelmenin arayışındalar. Bu da yeni bir banliyöleşme hareketine sebep oluyor Amerika'da da, dünyada da. Fakat bunun başka bir sonucu var. 29 Mayıs 2021 tarihli New York Times'tan okuyoruz bunu da. Müthiş bir konut açığı ortaya çıkıyor. Yani o banliyölerde müstakil ev inşaatlarında patlama var.
Hatta öyle ki 2006'dan beri en yüksek oranlara gelmiş Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat yapımı oranları açısından. Fakat her talebi karşılayabilecek bir arz da mümkün değil. Çünkü ham madde sıkıntısı var. Çünkü iş gücü sıkıntısı var. Dolayısıyla fiyatlar da müthiş artma halinde. Bu banyo ve küçük şehirlerdeki gayrimenkul talebinin %15 arttığını öğreniyoruz haberden. Şimdi banyo evini düşündüğümüzde işte bahçesinin içinde huzurlu ağaçları, küçük bir bostanı olan ekolojik bir vaha düşünüyorsunuz. Fakat yeni bir araştırma, bunu The Conversation'da 5 Temmuz'da yayınlandı. Oradan okuyoruz ve oradan öğrendiğimize kadar hayır, kent merkezleri aslında bu banyolardan daha çevreci, ekolojiye daha az zararlı. Çünkü yani özellikle gelişmiş ülkelerde insanlar o banliyölerde yaşarken kent merkeziyle olan ilişkilerini sabit tuttukları için özellikle ulaşımdan kaynaklanan karbon emisyonu yerküre üzerine çok büyük bir ekolojik baskı yaratıyor. Oysa kent merkezinde yaşayanlar başta da konuştuğumuz gibi ihtiyaçlarını yaya olarak bisikletle giderebildikleri için veya o sadece konutun inşaatı bile herkesin kendi inşaatını yapmasından daha kolay olduğu için bazı ihtiyaçlar ortak olarak giderildiği için daha ekolojik sayılabiliyor. Avustralya'da yapılmış bir araştırma bu. 8.000 hane üzerine yapılıyor ve orada en çevreci yaşam alanının kent olduğu ortaya çıkıyor. Bu tür hesaplamaların önemi gitgide artıyor gerçekten de, çünkü hepimiz şahidiz buna. Müthiş bir kuraklık, müthiş sıcaklarla boğuşuyoruz. 2 hafta önce Amerika'daki ve Kanada'daki durumu konuşmuştuk. Daha sonrasında daha da vahimleşti tablo. Bunun en şiddetli yaşandığı yerlerden biri de Las Vegas. Las Vegas tarihinin en kurak günlerini geçiriyormuş. Geçen yıl 240 gün boyunca yağmur görmemiş Las Vegas. Zaten çölün ortasında kurulmuş bir şehir. Bütün o bölgeye su ihtiyacını karşılayan Mead Gölü'nde tarihin en düşük seviyesine inmiş. Buna yönelik olarak yine 2 hafta önce konuşmuştuk. İklim müdürü vardı. Las Vegas bunu bir adım daha ileri götürüp kuraklık, su israfı müfettişlerini ortaya koymuş. Burada Las Vegas'ta 50 tane su müfettişi her gün işte şehri dolaşıp su israfına sebep olan konutları, kişileri cezalandırıyor. $80 cezalandırıyor ve bu tekrarlandığında artıyor. Öyle ki çimenlerin sulanması yasak. Su fıskiyelerindeki borulardaki dağıtım şebekesindeki kaçaklar da onun sorumlusunun sahibi. Hatta insanların, yani bu çimen refüjlarda, yol kenarlarında veya insanların bahçelerindeki çimenlerin değiştirilmesine yönelik teşvikler de yayınlanmaya başlamış. Eğer o çimenlik alanınızı taşa veya daha böyle az su isteyen çöl koşullarına dayanıklı bitkiler değiştirirseniz kent yönetimleri de sizi teşvik ediyor. Buna yönelik olarak daha derli toplu bir örnekle bitirelim bu hafta. Cape Town biliyorsunuz 2017-2018 yazında sıfır noktasına gelmişti. Yani suyun bittiği günü yaşamak üzereydi. Müthiş bir panik yaşanmıştı o zaman. Güney Afrika'nın o kadar büyük bir kenti sıfır noktasına yaklaşmıştı. Yani suyun bittiği noktaya gelinmişti. Müthiş bir panikle bir takım müdahalelerle aşılmıştı. Ama bundan gerekli dersi çıkarmaya çalıştığını öğreniyoruz Cape Town'un. Cape Town Kuraklığa Tepki Öğrenme İnisiyatifi adı altında bir proje başlatılmış. Bu projede uzmanlarla, aktörlerle, yöneticilerle yapılan mülakatlar, söyleşiler, onların deneyimleri, onların tartışmaları bir sayfa haline getirilmiş ve politikaları, önlemleri, yapılan, izlenen yollar, denemeler, projeler, onların hepsini bir arada görebileceğiniz gerçekten bir külliyat oluşmuş durumda. Hepimizin oradan faydalanması gerekiyor bu sıcaklar, bu kuraklıkla yaşayabilmemiz için diyelim ve bu haftalıkta müsaade isteyelim. Her hafta olduğu gibi Friedrich Ebert Stiftung Derneği'nin desteğiyle yayına hazırladık programı. Mekanda Adalet Derneği ile birlikte içeriği konuştuk. Nesime Karateke bu hafta en başta da söylediğim gibi hem kameranın arkasındaydı hem de bundan sonra oturup bütün bu sizin izleyeceğiniz kurguyu hazırlayacak. Bilgül İmece, Ada Bayraktar, Bediz Yılmaz ve Mithat Fabiyel Sözmen de altyazıları ve İngilizce çevirilerini yapacaklar. Sizler de e-mailim, Instagram'ım ve Twitter hesabımdan bana ulaşıp düşüncelerinizi iletebilirsiniz diyelim ve şimdiden bayramınızı kutlamış olalım. Hoşça kalın.